Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber 10.000 ile 15.000 bandındaki en iyi telefonlara yakından bakacağız. Yani bütçeyi çok zorlamadan veya bir telefona çok fazla para vermek istemiyorum ama aldığımda da en az 2-3 yıl kullanayım diyorsan bu noktada en mantıklı telefonlardan bahsedeceğim. Her zamanki gibi benim almayacağım, önermediğim hiçbir telefon bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Bu telefonların hepsinin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Sizce bu serinin devamı her bütçe içinde gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi hemen listemizin en ucuz telefonuyla başlayalım. Bu fiyat bandında benim de favorilerimden Nothing Phone 1'i görüyoruz. Ekran kısmında 6.55 inç AMOLED Full HD Plus 402 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 120 Hz tazeleme ile de beraber geliyor. Bu ekranda HDR10 Plus desteğinin olduğunu da söyleyeyim ve 1200 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Çerçeveler deyince ekran deneyimi kesinlikle başarılı bir telefon. Donanımda Snapdragon 778G'yi görüyoruz. 8 GB RAM, 128 ve 256 GB'lık iki farklı depolama ile geliyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Elinize aldığınızda kesinlikle premium hissettiren bir telefon. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamerada yine 50 megapiksel f2.2 ultra geniş açı. Ön tarafta da 16 megapiksellik Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. 4500 mAh batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteği ile beraber geliyor. Hoparlör kısmında da stereo hoparlörleri görürken yazılımda Android 15 ve Nothing OS arayüzü ile geliyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, 5G ve Bluetooth 5.2'yi görürken suya ve toza karşı da IP53 ile beraber olası su sıçramalarına karşı korunuyor. İkinci sırada Realme 12 Plus önümüze çıkıyor. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 120 Hz bir ekranla gelirken HDR10 Plus gibi üst düzey teknolojiler de bu ekranda var. Tasarım olarak da oldukça özgün bir telefonla beraberiz. Donanımda orta seviye bir işlemci yani MediaTek Dimensity 7050'yi görürken 8 GB RAM, 256 GB depolama ile birlikte geliyor. Bu işlemci ile beraber oyunlarda düşük grafiklerde 60 FPS alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel OIS ve f1.8 diyaframla birlikte geliyor. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 2 megapiksel makro çekim kamerası. Videolarda da 4K 30 FPS çekimler yapabileceğiz. Bu fiyat bandında çok iyi bir kamerası yok ama orta seviye diyebilirim. Android 14 ve Realme UI 5.0 arayüzüyle gelirken 2 yıl Android, 3 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Üçüncü sırada Galaxy A16'yı görüyoruz. 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 90 Hz tazeleme burada kullanılmış. Giriş segment bir cihaza oranla ekran kalitesi gayet iyi seviyede. Donanımda Helio G99'u görürken 6 GB RAM, 128 GB depolama ile beraber geliyor ve 8 GB RAM 256 GB'lık modeli de şu anda 10.000 TL. Bu donanımla beraber oyun tarafında PUBG'de akıcı grafiklerde 40-45 FPS bandında rahatlıkla oynayabiliyoruz. Kamera kısmında ana kamera 50 megapiksel f1.8 diyaframla gelirken ikinci kamera 5 megapiksel ultra geniş, üçüncü kamera olarak da 2 megapiksellik makro kamerayı görüyoruz. Ön tarafta 13 megapiksel f2.0 diyaframlı bir kamerayı görürken Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Giriş segment bir cihaza oranla kamera kalitesi iyi seviyede. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Yazılımda Android 14 One UI 6.1 ile gelirken 6 yıl Android, 6 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Güvenlik kısmında yüz tanıma ve yan tarafta parmak izi okuyucumuz var. Suya ve toza karşı da IP54 ile beraber olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Dördüncü sırada Galaxy A26 önümüze çıkıyor. 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus 120 Hz bir ekranla gelirken donanım tarafında Galaxy A54 ve A35'te de gördüğümüz Exynos 1380 Yonga seti burada kullanılmış. 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile beraber geliyor. 6 GB RAM 128 GB'lık versiyonu da var. Oyunlarda PUBG'de düşük grafikler 60 FPS'i rahat verirken 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kamera tarafında da ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 2 megapiksellik makro kameraya yer verilmiş. Ön tarafta da 13 megapiksel ve Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 FPS çekimler yapabiliyoruz. Yazılımda da Android 15 ve One UI 7.0 ile gelirken 6 yıl Android, 6 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Bu telefonun bence tek eksi yanı mono hoparlörle gelmesi. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Son sırada benim için birinci odak performans ve ekran kalitesi diyorsan Poco F4'ü görüyoruz. 6.67
inç AMOLED Full HD Plus 120 Hz'lik bir tazelemeyi burada görürken 1300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. HDR10 Plus gibi üst düzey teknolojileri de bu ekranda görebiliyoruz ve bence Poco F4'ü öne çıkaran, rakiplerinden ayıran en önemli noktası kesinlikle Snapdragon 870 işlemcisi. Hem MediaTek Dimensity 1080'den hem de bu fiyat bandındaki diğer tüm telefonlardan baya öne çıkıyor diyebilirim. Hem oyunlar hem de gündelik kullanımda yüksek performanslı gerçekten sağlam bir telefon istiyorsak uygun fiyata alınabilecek en iyi seçeneklerden biri. Ana kameraya baktığımız zaman 64 megapiksel çözünürlüklü ve OIS'i destekleyen bu fiyat bandı için en iyi lenslerden biri burada kullanılmış. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamerayla aydınlık ortamlarda gerçekten güzel kareler ortaya çıkartıyor. 4K 60 FPS desteğimiz de var ve OIS ile beraber titreşimsiz sabit videoları rahat bir şekilde çekebiliyoruz. 4500 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden bu adaptör de çıkıyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem çok yüksek değil ve telefondan da çok bir beklentim yok. Arayüzde menüde kasmasın, ekranı iyi olsun, bataryası da gündelik kullanımda beni bir gün rahat götürsün diyorsan bu noktada Galaxy A16 çok mantıklı. Fakat benim birinci odam güncelleme desteği veya performans değil kamera kalitesi diyorsan da Nothing Phone 1 bu fiyatlarda en iyisi. 13.000 bandında bir bütçeyle benim için tasarım birinci öncelik. Tasarımı güzel olsun, ekran kalitesi sağlam ve performans olarak da beni üzmesin. Kamera tarafında da kamerayı fotoğraf için kullanıyorum diyorsan Realme 12 Plus bu noktada çok mantıklı. Bütçem eğer 13-15 bin bandındaysa alabileceğim en uzun ömürlü telefonu en ucuza istiyorsam Galaxy A26 bu noktada en iyisi. Hem Exynos 1380 Yonga seti, 6 yıl güncelleme desteği ve ekran kalitesini düşündüğümde bu fiyatlarda alınabilecek en sağlam telefonlardan. Ama benim birinci odam performans, alabileceğim en performanslı telefonu en ucuza istiyorum diyorsan da Poco F4 hala önerdiğim alınabilecek bir cihaz. Performans anlamında bir amiral gemisine yakın bir deneyim alıyoruz. Snapdragon 870 ve ekran kalitesini düşündüğümde bu fiyatlarda gerçekten sağlam bir telefon. Evet, daha bir güncelleme almayacak fakat donanım tarafındaki sunduklarını düşündüğümde en az 2-3 yıl daha rahat götürecek bir telefon. Ve açıkçası listeye de genel olarak baktığımda 10.000'den 15.000'e kadar bu piyasada alınabilecek en iyi telefonları inceledik. Evet, bu fiyat bandında normalde çok fazla seçenek var fakat ben burada sadece en iyilerden bahsettim. Özellikle ekran kalitesi, performans, batarya deneyimi ve uzun ömürlük tarafını düşündüğümde bu 4 noktada en sağlam telefonlar bunlardı. Bu telefonların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Bu serinin her bütçe için olan versiyonu da gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.